Merhaba tekrardan. O neydi kız? Duydunuz mu bilmiyorum ama hoş geldiniz. Şimdi ben size söz verdiğim gibi yeni bilgiler öğrendim ve bu yeni bilgilerle karşınıza geldim yani. Şimdi bugün İspanya'da kralların günü. Peki bu krallar kimlerdir? Şimdi size daha önceden söylediğim gibi İspanya'da aslında üç önemli yani dönem var, gün var. Bunlardan bir tanesi söylediğim gibi Noel'de. Navidad diye geçiyor. 24 Aralık Arife, 25-26'sı önemli günler dedik. Daha sonrasında Año Nuevo var, yeni yıl. O da 31 Aralık ve 1 Ocak. Daha sonra da Kral Günü dediğimiz bu 5 Ocak ve 6 Ocak kapsıyor. 5 Ocak gecesini ve 6 Ocak gününü kapsıyor. Şimdi sanki biraz daha hızlı konuşuyorum Türkçe'yi, değil mi? Neyse, konumuza dönelim. Şimdi aslında benim de kafamın karışık olduğu konular var. Onları size daha sonra söyleyeceğim. Ama kral günü dediğimiz şey aslında şu. Şimdi 3 tane kral var ve bu 3 tane krallardan bir tanesi doğru hatırlıyormuşum. Bir tanesi zenci, bir tanesi kızıl saçlı, bir tanesi de beyaz, yani beyaz sakallı. Bunlar şimdi İsa doğduğu zaman hani geliyor, ziyarete geliyorlar ve İsa doğduğu için ona hediyeler veriyorlar. Şimdi bu hediyelerin sırasını şey yapamadım ama hangisi hangisini veriyor onu yani onu aklımda tutamadım ama altın, tütsü ve bir çeşit bitki veriyorlar hediye olarak. Bu da işte Kral Günü olarak geçiyor. Dün bayağı havai fişekler falan patlattılar. Normalde yani normal şartlar altında geçen sene mesela bütün insanlar sokaklara dökülüyorlardı ve böyle festival tadında bir şey oluyordu. O krallar da böyle geçiyordu hani sokaktan. Daha sonra da insanlara güya şekerler dağıtıyorlardı falan ama öyle bir şeker dağıtıyorlardı ki yani kafanıza falan düşüyordu şekerler. Eğer video bulabilirsem onu da en sonuna bunun ekleyeceğim. Ama şimdi normal şartlar altında olmadığımız için dün gece havai fişekler falan patlattılar. Yine güya krallar geliyormuş gibi. Ve hani bu kral günü olduğu için yine insanlar birbirlerine hediyeler alıyorlar. Hediyeler ikram edilir mi hediye? Neyse, öyle bir şey yani. Özellikle de çocuklar çok heyecanlanıyorlar. Bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Yani çocuklar bu kralları güya karşılıyorlar ve krallar da yani krallarla fotoğraf çekiliyorlar. Ondan sonra işte sen uslu bir çocuk olursan yarın sana sürprizim var gibisinden. Aslında bu Noel Baba olayına birazcık benziyor açıkçası. Çocuklar da işte heyecanlanıyorlar. Ay işte bu akşam krallar evimize gelecek.
bize hediyeler verecekler tarzında. Yani bunun mantığı bu kadarmış ama yani benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Sürekli bir hediye, sürekli bir şeyler alma. Ve reklamlarda inanılmaz mesela şeyler, parfümler işte falan yani 10 tane 11 tane parfüm reklamı falan görüyorsunuz sırf. O benim dikkatimi çekti. Sürekli birbirlerine hediye verme durumları var ve şey gibi bu yani bizdeki bayramlar gibi hani sadece çocuklarına değil de işte annesine, teyzesine falan herkese hediyeler alıyorlar. O benim birazcık dikkatimi çekti. Yani bu kadar hediyeye gerek var mı? Çünkü Noel'de de hediye alıyorlar. Bir tek yeni yılda almıyorlar. Türkiye'de de biz yeni yılda birbirimize hediye veriyoruz. Eğer hediye verirsek tabii ki bizim için yani geleneksel bir durum değil. Ama bu sene bence hepimiz bir hediyeyi hak ettik diye düşünüyorum. Yani Kral Günü'nde böyle. Sonra Kral Günü de bitince inşallah artık normal hayata dönülecek diye düşünüyorum. Haberlerde şu anda gösteriyorlar çocukları. İşte oyuncakları açıyorlar hani çocuklar aa falan diye seviniyorlar. Şimdilik haberlerde de bunu görüyoruz. Koronavirüsü bayağı arttı. Ölüm oranları falan da yükseldi ve vakalar da çok fazla artmaya başladı. Ama yani normal açıkçası çünkü dediğim gibi bu hafta boyunca, bu süre boyunca çok fazla yani festival havası falan oldu. Aileler birbirleriyle görüştüler, buluştular. Bakalım artık ne olacak. Şimdi de Türkiye'de bu nasıl işliyor bilmiyorum ama benim bir de şu dikkatimi çekti. Aşılar geldi buraya ve aşıları olan kişiler yani 80-90 yaşındaki yaşlılar hani ben şey diye düşündüm belki ilk önce sağlık çalışanlarına aşı oluyordur diye hani ama önce yaşlılar öncelikli yani. Neden doktorlara, hemşirelere aşı vurulmuyor ilk önce onu anlamadım açıkçası. Türkiye'de de böyle mi işliyor öncelik? Bilmiyorum ama bu birazcık sıkıntı gibi yani. Çünkü ellerindeki olan aşı miktarı zaten çok kısıtlı ve yani 90 yaşındaki insana virüs bulaşma ihtimali hani dışarıdan birisi gelirse ona virüs bulaştırır diye düşünüyorum. Hani 90 yaşındaki bir insanın çok yani aktif olacağını düşünmüyorum. Onun yerine hani onu ziyarete gelen doktorlar aşıyı olsa sanki daha mantıklı. Yani anlatamadım şu anda yine galiba. Ama anladınız inşallah. Yani umarım. Bu konu hakkında da beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Şimdi geçen seneden bulduğum videoları ve dünkü havai fişek videosunu da paylaşacağım. Yani çok da fazla bir kralların özelliği yani kralların özelliği buymuş işte ziyarete geliyorlarmış. Bu kadar. Birazcık yani benim kafama takılan şey şimdi aklıma geldi.
Yani insanın doğumunu hani Noel'de zaten 24'ünde, 25'inde, 26'sında kutladın. Ta 5 Ocağı kadar hepsi aynı olay ama o birazcık kafamı karıştırdı. Yani doğum bir kere olur. Bir günde olur. Hani hem 25 Aralık'ta hem 5 Ocak'ta hem yeni yıl 31 Aralık 1 Ocak. O benim birazcık kafamı karıştırdı. İlginç yani. Bu konu hakkında da birisi bir şey biliyorsa yani bu birazcık da dinsel bir yani ritüel mi diyeyim olduğu için bu konuda benim de çok fazla bir bilgim yok açıkçası ama hani bu durum beni birazcık açıkçası kafamı karıştırdı yani. Neyse size bilgiyi verdiğime göre şimdi en sonuna da videomu ekleyeceğim, videolarımı. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Ve umarım bir sonraki videom olunca da yine beni izlersiniz. Bu kadar. O zaman hoşça kalın. Y al lado es el segundo. Una disculpa para Hola, buenos días.